Hoş geliyorsunuz, sefalar getiriyorsunuz herkese. Yavaş yavaş toplanalım. Meral'i de bekliyoruz inşallah. Bugün şöyle bir aksilik oldu. Yani sabah namazında kalktım, evet. Ama ondan sonra ben bir uyuyakaldım. Sonrasında ise tam 11'e 5 kala bir uyandım ki aman Allah'ım, yayına geç kalıyorum. O yüzden her birinizden özür diliyorum arkadaşlar bu gecikme için. Normalde benim yaptığım bir şey değildi. Şimdi de bulunduğum yerde değil de daha aşağıda bir yerlerde söyleşi yapmak istedim. Bu arada sesim geliyor değil mi? Sesimde herhangi bir sorun yok. Bir de çevredeki seslerden de rahatsız olmuyorsunuzdur umarım. Ha. Meral, seni alayım, davet edeyim seni. Meral, hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Bu saati aslında hani insanların kolay böyle daha rahat dinlerler diye seçmiştim ama herhalde yavaş yavaş gelirler. Çünkü cuma vaktinde bu saatte hem bayanlar olsun hem erkekler olsun çok yapacak bir şeyleri yok. Cuma'yı bekledikleri için öyle oldu. Bir de benim de uyku şeyim bir de bak uyku. Ya havalar da çok enteresan aslında, değil mi? Farkındaysan. Evet. İki arada bir Aynen. derede. Ben de genelde bu mevsim geçişlerinde alerjim artıyor benim de. Geçmiş Ben olsun. onları götürmeye çalışıyorum, sağ ol. Geçmiş. Baharları çok sevmeme rağmen alerji tetiklemişti. Yani böyle bir arada bir mevsimdeyiz aslında. Evet. Çok güzel. Evet, geçmiş olsun. Yani gezegenler de etkiliyor bizi ya. Onlar daha fazla etkiliyor. Yani mevsimlerden ziyade gezegenler daha çok etkiliyor bizi. Kesinlikle, kesinlikle. Mars zaten ikizlerde. Solunum yolları ile alakalı çalışmada. Ay evet ya. Evet, o birkaç gündür aynı sorunu ben de yaşıyorum. Böyle aynı sorunu ben de yaşıyorum. Böyle birkaç gündür sinüzitlerim vesaire ne oluyor bana dediğimi biliyorum yani. Uzun zamandır hiç bu şekilde olmamıştım. Evet. Peki şimdi Meral, bize teşekkür ediyorum. Çok sağ ol canım benim. Bize ne anlatacaksın? Evet, İlişkiler şimdi dedik. aslında biz bugün çok önemli bir yayın yapıyoruz. Önce bunu söyleyelim. Evet. Çok önemli bir yayın yapıyoruz. Çok önemli bir aya girdik. Start başlıyor. Çünkü bu ay çok dikkatli olmamız gereken bir ay. Madem ki biz bugünün hatta seninle planladık her ayın ilk cuması olarak Evet. ilişkileri konuşalım dedik. Yani ilişkiler anlamında çok önemli zamana girdik. O nedenle iyi ki bu programı yaptık. İyi ki bu canlı yayındayız ve iyi ki insanlar bizi dinleyip hani biraz daha farkındalıkla bu ayı geçirecekler diyelim. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. 5 Her zaman. Eylül'de Venüs Başak Burcu'nda olacak. Zaten ilişkiler dediğimizde teraziyi konuşuruz, işte Venüs'ü konuşuruz. İlişkiler dediğimizde aklımıza genelde bunlar gelir gösterge olarak. Ama öncelikle ben şunu da hani ayırt edilmesini istiyorum. Ben ilişkilerden bahsettiğim zaman her zaman kadın erkek anlatmıyorum. Bir anne çocuğun ilişkisini anlatıyorum. Bir iş ortaklığı ilişkisini anlatıyorum. Aklınıza gelebilecek bir ticari ilişki, her türlü ilişkiyi düşünmenizi istiyorum. Çünkü ilişkileri anlatıyorum ben. Elbette Evet. bu konuyu Eylül ayını anlattıktan sonra tabii ki sinastri haritalara bakacağım. O ayrı. Ama hani ilişki sadece kadın erkek arasındaki evlilik, aşk vesaire değil. Komple tüm ilişkileri konuşmak istiyorum. Ve ben zaten genelde bu tarz ilişkileri anlatıyorum. Tek başına hani kadın erkek ilişkisini ayırmak çok saçma. Çünkü diğer ilişkilerimizi de etkiliyor. Başlayan Venüs transiti 5 Eylül'de başlıyor dediğim gibi. Ve Venüs transitinde Başak pek de güzel çalışmayacak. Venüs orada çok didikleyici eleştiriler artı kaygısı çok yüksek, sürekli sorgulayan, deşen bir enerjide çalışacak.
Yani biz ne diyorum? Eylül ayı boyunca ilişkilerimizi, tüm ilişkilerimizi, bunun yanına parayı da koyalım. Parayla olan ilişkilerimizi de sürekli deşeceğiz. Sürekli sorgulayacağız. Sürekli eleştireceğiz. Memnun olmayacağız biz Eylül ayında bu ilişki konseptiyle alakalı. Enerji olarak memnun olmayacağız. Az önce sağlığı konuşuyorduk ya, onun gibi. Yani Eylül'de çalışacak enerji bu. Bir kere bunu bilelim. Hani bir kere ilişki potansiyeli Başak'ta pek iyi geçmiyor. Yani güzel bir enerji yok ilişkilerle ilgili. Arkasından 7 Eylül'de zaten Merkür Terazi burcu zaten ilişkileri anlatıyor ve Merkür Terazi burcunda 7 Eylül'de durağına başlıyor. Yani 6 Merkür ikizler çok ses geldi birden. 6 gün Merkür Terazi burcunda durağan pozisyonda olacak. Bu ne demek? Biraz Merkür'ü konuşalım. Şimdi tüm ay boyunca bir Merkür retrosuyla karşı karşıyayız. Ve Terazi burcunda bir Merkür retrosundan bahsediyorum. Teraziden çıkıp Başak'a giden bir Merkür retrosundan bahsediyorum. Bakın. Yani orada da sıkıntılar büyük. Bir kere Merkür retrosu ne demek? Duran pozisyon, önce onu anlatalım. Duran pozisyon retronun en zor hali. En pik yapan olumsuzluklar demek. Yani demek ki ben 7'sinden itibaren 7'sine kadar tüm işlerimi bitireceğim Merkür konseptli. Bunlar neler? İşte alışverişlerim, anlaşmalarım, sözleşmelerim, imzalarım, başlamam, yeni bir konuya girişmem, sağlık, her şeyi koyun buna. Eğitim, iş hayatı, her alanda tüm yeniliklere, tüm imzalara, her şeye lütfen 7'sine kadar halledin. 7'si itibarıyla 6 gün zaten işler biraz daha çığırından çıkacak. Bir kere yanlış olaylar, zorluklar, aksilikler, terslikler, aldığınız üründen memnun olmazsınız, buzdolabı bozulur, bozuk çıkar vesaire. İşte yapılan anlaşma, sözleşme aslında kastedildiği gibi değildir. Tüm ilişki bazlı, bir de yanına ilişkiyi koyalım değil mi? Tüm ilişki bazlı ve tüm hayatımızı etkileyen bir zor 6 günümüz var. Tabii ben burada hani işte bir işsizim, iş teklifi geldi kabul etmeyeyim mi gibi konularda özellikle durağanlar geçtikten sonra, yani bu 6 günden sonra, yani ne zamanı kastediyorum? 13 Eylül'den itibaren, 13 Eylül'de artık normal retrosuna devam edecek. 13 Eylül'den itibaren daha önceki bir görüşmeniz varsa, mülakatı daha önce, yani bu retrolardan, durağan hareketten önce yaptıysanız tabii ki kabul edin. Yani orada hani o planlamayı vesaire önceden hallettiğiniz, son nokta kaldı bir imza, tabii yapın. Ama benim kastettiğim startlar, başlangıçlar yapılmayacak. Ben bunun üzerinde duruyorum. Ve artı terazideki Venüs'ün hukuki konuları, adaleti de ilgilendirdiğini unutmayalım. Pardon, Merkür'ün. Hukuki konuları ve adaleti de ilgilendirdiğini unutmayalım. Yani hukuki konuları da işin içine koyalım, tamam mı? Adaletle ilgili konuları da işin içine koyalım. Adliyelerde açıldı, orada da bir karışıklık olabilecek. Eylül ayı böyle biraz bu anlamda oldukça sıkıntılı bir ay. Peki Merkür hani hukuk ve adalet dedik ya, burada adaletle ilgili hangi kavram üzerinde daha çok sorunlar olacak? Çocuk mu, yoksa kadın mı, yoksa siyasi mi? Ya da işte mesela biz geçenlerde şöyle bir şey yaşadık Engin Hoca ile, sayılar ilmiyle ilgili. Bir talebesi bir programa katılıyor. Orada bu sayı ilmini, ilmi ladunla alakalı dalga geçiliyor. Çok sağlam dalga, yani sağlam Gördüm diyorum. onu. İğrençti aslında. Evet. Hani bunun gibi şeyler mi yaşayacağız yoksa? Evet, gördüm. Şimdi şöyle, tamamen Venüsyen konular, yani terazi konuları kastediyorum. Tamamen terazi konuları. Adalet. Tamam mı? Adalet. Tüm adalet sistemi. Adalet de belki sorgulanacak bu dönem. Bakın, Merkür, zihin ve terazide geri gidiyor. Demek ki adaleti sorgulayacağız. Hepimiz. Kadın hakları tarafından, hayvan hakları tarafından, işte ne bileyim, yani her türlü biz hukuki konuları, adaleti özellikle sorgulayacağımız bir dönemde olacağız. Hatta adaletsizlikler önümüze düşecek. Diyeceğiz, hukukta, adalette bunlar mı oldu? Bunları göreceğiz.
Artı benim kastettiğim hani bireysel kendi hayatımızda işte iş ortaklığımla ilgili ben Eylül ayında kalkıp çözemem ki. Zaten Yani terazide bu Merkür Retrosu var. Hani bireysel haritalarımızda, hukuki konularımızda Eylül ayı için çok zor diyorum. Hani buradan da bir uyarı. Hani Eylül'ü biraz daha geçirelim sonra. Ha, şu da olabilir. Bakın mesela benim sorunlarım retrodan çok önceydi hukuki anlamda ve arabulucular var ya işte arabulucularla bu retroda bir araya gelebilirim. Direkt hukuka taşımadan. Çünkü bazen zaten önceden bir sorun vardı. Retro nedir? Retroyu güzel kullanmayı da konuşalım. Retroyu güzel kullanmak aslında şudur arkadaşlar. Bakın hepiniz bunu iyi değerlendirin. Daha önceden planladığınız, harekete geçtiğiniz her ne varsa bu retroda tamamlayın. İşte daha önce de söz verdin çocuğunla şuraya tatile gitme ya da buna şunu al. İşte bu retroda yap bunu. Tamam mı? Çocuğunla ilişkinde söz vermişim. Bu retroda bunu yap. Ya da daha önceden karar vermişsin bir şeye. daha önceden işte karar verdin. Evinde şu değişikliği, işte şu dekorasyonu yapacaksın. Görüşmeler yaptın vesaire. İşte bu retroda bunu değerlendirebilirsin. Yani retroda biraz da daha önceden harekete geçtiğimiz, işte belli bir yere kadar getirdiğimiz ve tamamlamadığımız işleri devreye sokabiliriz. Hani bu anlamda güzel kullanabiliriz. En basiti arkadaşlar, evinizi tekrar düzenleyin, çekmeceleri düzenleyin, onu bunu düzenleyin, evi bir elden geçirin. En basit enerjiyi anlatıyorum size. Bunu bu şekilde kullanın. Değil mi? Evdeki enerjiyi de böylelikle dağıtmış oluruz. Hani o nazar enerjisi bile varsa bu sayede gitmiş olur. Çünkü geçmişten gelen bir birikim var. Aynen. Ve yenileniyorsun. Güzel. O zaman şöyle de denilebilir. Bedenimiz içinde bir yenilenme de yapılması uygundur o zaman. Hani detokslar vesaire kendimiz için bir detoks yapmak istesek de sonuç daha da güzel olur. Diyet ve detoks kısmını aynı şekilde yapmak daha güzel. Yani o zamanları takip etmek daha güzel. Onda da yeni ay öncesini öneririm. Yeni aydan birkaç gün önce öneririm. O tarz harekete geçmek en güzeli. Neden? İşte ay küçülürken biz de küçülürüz, arınırız, temizleniriz gibi. Biraz nefes alırız kendimize. O şekilde güzel olur. Ben özellikle bakın Venüs Başak, Terazi, Merkür Retro ilişkilerde herkes ne kadar pimpirikli olduğunu anlatmaya çalıştım. Eylül ayında herkes her alanda kime selam verse çok pimpirikli oluyor. Bunun içinde para da var, aşk da var. Tüm ilişkiler var. Yani siz bir marketten alışveriş yaptığınızda da o ilişkide pimpirikli olacaksınız. Sonuçta orada bir ilişkiye giriyorsunuz değil mi? Hesap, kitap, para, ödeme, Değil alma mi? falan. Yani tüm alanda biz oldukça pimpirikli bir dönemden geçiyoruz. Eylül ayı o yüzden çok dikkat edilmesi gereken bir ay. Tabii ki Eylül ayında arkasından arkadaşlar mesela bunu da es geçemem. 16 Eylül'de de Venüs-Mars karesi var. Şimdi bu Venüs-Mars karesi de birkaç gün sürecek. Ama Mars İkizler Burcu'nda unutmayalım. Mars İkizler Burcu'nda 7 aya yakın kalacak. Ve İkizler Burcu'nda Başak'taki Venüs'te kare yapması zaten ayın ortasında ilişkilerde bu kadar şüpheci ve bu kadar deşerken konuyu bir de gerileceğiz. Gerginliğimiz var. Artık tahammül edemiyoruz. Zaten iletişim sorunlarımız var. Bir de 16'sı civarı gerileceğiz yani. Bayağı bir patlama noktasına geleceğiz. Ben herkese sakinlik öneriyorum. Sakin olalım. Sisteme güvenelim. Sistem zaten çalışıyor. Yapması gerekenleri yapıyor. Hepimiz kendimiz için hayrımıza, güzelliklerimize çekelim değil mi? Ülkemize, kendimize bireysel olarak tüm dünyaya, ülkemizde geçelim. Tüm dünyaya güzellikler isteyelim. Yani biz biraz da Allah'a inanmalıyız bu noktada. Yani her anlamda. Yani Allah bildiği için yapıyor. Bizim için aslında yapıyor. Biz ilk önce göremiyoruz. Arkada plan güzel çalışıyor. Evet. Bizi şöyle bir kendimize getirmek istiyor da biz uyanmıyoruz. İşte rüyamızda böyle saat son dakika uyanıyoruz. Güzel olsun inşallah. Buyur dinliyorum. Sonrasında bakın 23 Eylül'de artık Güneş teraziye geçiyor. Yani ne oluyor? 23'ünden itibaren artık İlişkide herkes ego basacak. İlişkide herkes kendini ortaya koymaya çalışacak. Ya bunların hepsi çok çalışacak. Müthiş enerjiler. Ama unutmayalım Merkür retro. Ne yaparsa yapın kendinizi doğru anlatamayacak. Demeyeceksiniz.
var olan sorunlar katmerlenerek demek ki ben tekrar ne yapacağım? Eylül ayında ilişkilerimin anlamında, yani hem özel hem işte ne bileyim iş hayatı vesaire her alanda ilişkiler bazlı ki hepimiz ilişkiyiz. En basit anne çocuk ilişkisi yaşıyoruz değil mi? Yani İlişkiler alanında biraz Eylül'de sabırlı, beklemede, biraz pasif kalmakta fayda var. Bir de dilimizi tutmakta, değil mi? Hani şu dilimizi tutmamız lazım artık. Özellikle ben Merkür Retrolarında hep uyarıyorum. Lütfen dilimizi tutun. Yani biraz çünkü sabır. aynen. İşi çözeceğimiz bir ay değil. Böyle biraz beklemede kalalım, bakalım neler olacak bir ay. Arkasından devam ediyorum. Tabii ki bu ay, Eylül ayında bir yeni ay, dolunay olmayacak mı? Elbette olacak. 10 Eylül'de bir dolunay var. 26 Eylül'de de bir yeni ay var. Şimdi 10 Eylül'deki dolunay Balık burcunda oluyor. Çok enteresan bir dolunay. Ee, Şimdi o zaman şöyle bir durum söz konusu. Şu zamana kadar, balık dolunayına kadar susanlar mükafatını manevi olarak alacaklar herhalde. Şimdi ama bu ay değil. Bu ay mükafat değil. Mükafat sonrası. Yani mükafatı sonra alacak. Çünkü balık dolunayı dediğim gibi çok enteresan bir dolunay. Harita şu an önümde. Bir kere Neptünyen bir dolunaydan bahsediyorum. Yani biz 5 gün öncesinde zaten başlamış olacak. Yani Eylül ayın ilk 15 günü, tamam mı? İlk 15 günü biraz bizim kafalar 300-500 olacak. Böyle bir şeyleri net görmüyor. Yani bulanık görüyor, emin değiliz. Duygusal dalgalanmalarımızda da emin değiliz. Dolunaydan bahsediyoruz değil mi? Hani duygusal artık tamamlanma ihtiyacımızdan bile emin değiliz. Çünkü orada Neptünyen bir enerji var. Artık uyutulmuş muyuz? Hipnoz mu edilmişiz? Büyülenmiş miyiz? Değil mi? Yani böyle tam net emin değiliz. Göremiyoruz her şeyleri. Buzlu camdan bakıyoruz. Öyle bir dolunaydan bahsediyoruz. Zaten aynı zamanda bu dolunayın olduğu zaman Merkür durağan pozisyonda. Düşünün yani neyi konuşacaksın ki ya da neyi halledeceksin ki ya da neyi düşüneceksin ki ilişkinle ilgili. Bol bol kendini telkin edeceksin. Ama püf noktamız şu. Allah zaten gökyüzü öyle çalışıyor arkadaşlar. Zor açıların yanında her zaman kolay açılar var. Doğum haritalarımız da böyle, gökyüzü de böyle. O yüzden Yaradan'ın ilmine, sistemine teslim olmamız gerekiyor. Hiç muazzam bir matematik içinde yaşıyoruz. Bakın bu belirsizliğe rağmen sistem okey veriyor. Nerede okey veriyor? Kadersel planda ay düğümlerinden destek alan bir dolunay. Kadersel planda ani güzel gelişmeler var. Bu gelişmeler ne zaman başlayacak? 26 Eylül yeni ayla birlikte. Yani bence aslında gelişmeler çalışır Eylül'de. Ama biz konuşursak ya da biz bir şeylere müdahale edersek, işte egomuzu sokarsak, işte deşersek, edersek bozulur bunlar yani. Okey, tamam. Hani insanın kulun nefsi var ya, şu bizim nefis sınavımız. İşte orada bir ayar lazım. O yüzden hani biz biraz sabırlı olalım dediğin gibi. Biz o sabrı falan filanı gösterdikten sonra zaten mükafatlar var. Sistem ödüllendiriyor. Yani kadersel planda bu dolunayın desteklenmesi şu demek arkadaşlar. Yani kadersel planda Yaradan ne yazmışsa olumlu ya da olumsuz o günü bize gelecek. O olumsuz da aslında emin olun bizim hayrımıza yeni kapılar açacak. Yani burada tam bir yine teslimiyet gerekiyor değil mi? Evet. O hani dilimizin kemiğini ayarlarsak eğer orada güzel dostluklar olacak. Hani hiçbir kişi mükemmel değildir. Ben de karşı tarafa göre problemliyim. Karşı tarafta ama en mükemmeli değildi. Evet, bu kişi bütün haliyle, güzelliğiyle, çirkinliğiyle bu deyip kabul ettikten sonra onun mükafatı gelecek herhalde. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü işin içinde ay düğümleri var, Juno var. Mesela Juno partnerlikle alakalı bir gündem veriyor. Ama hani insanların mesela şu da var, hayallerine de kavuşabilir, değil mi? Neptün hayallerimize de kavuşmamıza yardım eder. İdealize ettiğimiz konulara da kavuşmamıza yardım ediyor. Zaten ay düğümleri destekliyor. Sadece işte bizim burada dediğim gibi o kendi iletişimimizi yönetmemiz, işte sabretmemiz vesaire bu konular gerekiyor. Onun dışında yani emin ol güzel açılar var, destekleyici açılar var.
Çok güzel. Bu arada şey denmiş, çok ses var anlaşılmıyor ki. Benim sesim sana net geliyor mu Meral? Senin sesin bana net geliyor. Tamam. Şimdi ben yorumları kapatayım. Onları ihmal etmişim. Yorum yapmayı kapatıyorum. Soruları arkadaşlar varsa sorularını diğer taraftan sorabilirler. Bilmiyorum böyle sesim nasıl? Mikrofonu ağzıma yaklaştırdım. Herhangi bir sorun olduğunda soru kısmından bana ulaşabilirler arkadaşlar. Böyle daha iyi oldu çünkü. Evet. Şu an net. Ben balık dolunayıyla ilgili biraz daha anlatmak istiyorum. Uranya Lütfen. prensipine bakıyorum. Şimdi aynı zamanda bu balık dolunayında kendimizi feda etme enerjimiz de var. Yani biraz kendimizi adama feda etme, bu bir düşünce olabilir, bu bir duygu olabilir, bu bir ailevi konu. Yani bu somut bir şey olabilir değil mi? Yani kendimizi feda etme, harcama, ilişkilerimiz uğruna gerekli fedakarlığı, bu iş ilişkisi, özel ilişki de olabilir, tüm ilişkilerimiz uğruna gerekli fedakarlığı yapma moduna da sahibiz. Yani böyle bir de enerjiler güçlü çalışacak. Ama aniden hayal kırıklığına uğrama, aldanma, üzülme enerjisi de devrede. Bunları unutmayalım. Bunlar da var. Onun dışında parayla ilgili, şimdi paraya girmek istemiyorum, ilişkiye konuşuyoruz ama yani ufak bir bilgi de vereyim. Ama parayla da ilişkimiz var ya. Var. Evet, parayla da ilgili sanki hükümet, otorite bir şeyler yapacak gibi duruyor. Yani bir baskı anlamında. Hani piyasada bir müdahale de var gibi duruyor. Ve artık balık dolayını unutmayalım, sularla ilgili konular da gündemimizde olacak, değil mi? Sularla ilgili işte hava durumu. Mesela seller dün müydü haberlerde gördüm, korkunçtu Evet. bir yer. Bursa'da. Yani seller, sularla ilgili evet bu tarz Bursa'da. gündemler de var. Sonra Ayrıca yıldırım çarpması yaşandı bir de bir yerde. Bursa'da yaşandı zannedersem yıldırım çarpması böyle. Neyse Allah korusun inşallah diyorum. amin, amin hepimiz yarabbim. Bir de iletişimde zaten sorunlarımız var. Eylül ayında artı durağında biz bu dolunayı yaşıyoruz. Ayrıca ticari piyasalarda manipülasyon etkisi çok açık. Ticaret ilişkilerimiz, hatta kendi alışverişlerimizi de koyalım içine. Hepsinde iletişim sorunları da var. Artı manipülasyon da var. Demek ki her ürün göründüğü gibi fiyatta değil. Yani bu da var. Aynen. Her ürün kendi fiyatından satılmıyor. Böyle bir şey var. Ama şu var o zaman piyasaya müdahale yapılacak demiştin ya. O zaman demek ki bu hem paraya müdahale olacak hem de piyasaya bir müdahale olabilir mi peki? Umarım. Yani bir paraya müdahale var zaten. Büyük ihtimalle dövizle ilgili yine bir müdahale olacak. Umarım Hani ya da onu faizlerle bekliyoruz. ilgili bir müdahale olacak. Aynen ya da faizlerle ilgili bir müdahale olacak. Yani piyasalara bir müdahale var. Finansal piyasalara. Ama manipülasyon da var ticari boyut. Peki bu hani ticari emtia dedik ya, bu emtia genelde hani hangi ürünü kapsıyor? Bizim genelde günlük tüketim mi yoksa mesela emlakta mesela şu sıralar çok Düşünebilirsiniz. Emlak koymadım. Emlak değil. İçinde kastettiğim emlak değil. Hepsini düşünebilirsiniz. Ticari piyasalarda, alışverişte yani ister her şey, iş her hayatındaki şey. alışveriş, ister müşteri işte tüketici alışverişi olsun. Burada bir manipülasyon, ticari piyasalarda muazzam bir manipülasyon ve yanlış anlaşılmalar da var. Yani iletişim yani işte 3'e aldın, 5'e aldın, yok oydu, yok buydu vesaire gibi durumlar da var. Ya etiketlere dikkat edin. Etiket anladım. Bu de alsak, çikolata fabrikası da alsak aynı şey söz konusu. Çikolata da alsak aynı şey söz konusu. Çok güzel. Aynen öyle. Aynen öyle. O zaman gelmesi gerekiyordu. Hani deniliyor ya işte geliyor beklenen. O zaman bu şeyler sıkı bir denetim ve cezalandırma sistemi de geliyor o zaman. Adalet, hukuk, terazi. Az önce de görmüştük. Bunlar da mı Aynen. yaşandı? Bunlar da yaşanmış Aynen. demek ki. Sorgulayacağız işte, sorgulayacağız. Artı unutmayalım Türkiye değil mi? 1923 yeniden kurulacak. Enerji Evet. olarak bir kere yeniden kurulacak.
fiziksel olarak yeniden kurulmasına gerek yok. Hepimiz ülkemize sahip çıkma moduna gireceğiz. Mecburuz. Yoksa ülke elden Evet. gidiyor. Artı unutmayalım, terazi, koç, ay düğümleri bize neyi anlatacak önümüzdeki yıl? Adaleti. Değil mi? Teraziden Evet. Evet. yani. Bunu Türkiye çözecek. Mecbur çözmeye. Peki o zaman şöyle de bir şey diyeyim. Hani elden gidiyor, bu süreç zarfı içerisinde bir 15 Temmuz olayı gibi bir şey daha yaşanabilir mi? Senin hiç bu konuda öngörün oldu mu? Ya da Yok, araştırma? sanmıyorum. Sanmıyorum. Yani ben içle ilgili, yani Türkiye'nin içiyle ilgili değil de daha çok dışarıda bu Üçüncü Dünya Savaşı muhabbetlerini döneceğini düşünüyorum. Yani daha çok dışarıyla alakalı, ama biz de aklımızı kullanıp umarım yöneticilerimiz bu konuda çok duyarlı olur, İnşallah. hassas olur. Yani onlar da biraz İnşallah. böyle İkinci Dünya Savaşı durumu gibi hani biraz uzaktan, dengeleyici bir şekilde dışarıdan bakalım. Yani biz girersek Allah yardımcımız olsun, girmeyelim. Yani biz öyle bir şeylere bulaşmayalım. Uzakta duralım. Mümkün olduğu kadar ilişkilerimizi de dengeli götürelim. Yani şimdi siyasi ilişkiler de ne kadar önemli değil mi? Komşumuzla ilişkilerimiz de önemli. Yani ilişki deyip geçmeyelim gerçekten. Yani Türkiye o kadar stratejik bir ülke ki tüm komşularıyla, tüm ülkelerle çok iyi ilişkiler içerisinde olmalı ki kendini koruyabilir. Ne zaman Aynen. iyi ilişki kurmazsa, düşman edinirse, ki zaten hepsi gizli düşman aslında. Unutmayalım. Bu topraklarda herkesin gözü hala var. Bitmedi mevzu. Hani o zaman daha Aynen. Ee, peki mesela şu anda bize Yunanistan-Türkiye savaşı böyle bir beklenilmekte. evet, Hani sulardan böyle bir tehlike geleceği söyleniliyor. Burada hani sen ne dersin? Hiç mesela olabilir. baktın. Olabilir. Ama umarım işte sağduyulu olurlar. Ben onu bekliyorum. İnşallah. Yani inşallah Meral'de hani şöyle bir durum söz konusu. Bilmiyorum takip ediyor musun da gelmiş onun uçağı benim şeyimde adamda bana şey yapıyor. Taciz Evet, ediyor. evet, Yani ben kendimi savunmayacağım da ne olacak işte. Ben bir adım attığımda bu sefer kavga büyüyecek. Ama evet. işte buna getiriliyor ama hani ben de bir Getiriliyor. şekilde artık kendimi savunmak zorundayım artık. Şu da var. Türkiye eski Türkiye'de de değil. Yani eskisi gibi değiliz artık çok şükür. Hani 15 Ama Temmuz'da buyur. şunu da unutmayalım. Zaten Yunanistan arkasında kim var? Amerika var. Adalar dolmuş Amerikan askeri, Amerikan silahları. Yani olay parmağında oynatmaya çalışıyorlar bizi. Tamam, güçlüyüz, okey, ama bizim iç işlerimizde sorunlarımız var. Değil mi? Halkımızın işte ekonomik durumu, işte ne bileyim adalet konusu. Yani bizim iç işlerimizde bu kadar sorun varken dışarıdan bizi kaşımaları çok sinir bozucu. İşte orada biraz daha Evet, orası sağ. öyle. Hani iç işlerimizi bozmalarındaki neden de önce kaleyi içten fethedip sonra dışarıdan Tabii. yapmak. Aynen. Ama şu var hani ABD var. ABD'yi ben artık çok böyle şey görmüyorum. Hani söyleyenler mesela Abdullah Çiftçi olsun, Engin Avcı olsun. Yıkılmak üzere. Hatta bizim Evet. İlker Hoca'yla yapmış olduğumuz Tabii, son astrolojik olarak da öyle. Aynen, da katılıyorum. yıkılmak üzere yani artık. Son Ama demleri. onu kim destekliyor o ayrı bir mevzu. Ya kim destekliyor? İngiltere'siz olur mu? En baş o. Yani En baş o. Geçemeyiz İngiltere'yi. Amerika'yı kim kurdu? En baş o. işte yani bir şey Finansal piyasasını demiyorum. Amerika'da kim yönetiyor? Kraliçe. Ya işte hani asıl bizim oradaki o parmağı göstermeye bakmak yani parmağa bakmak yani parmağın gösterdiğine değil de ama her ne olursa olsun şundan çok eminim Rabbimin izniyle. Ne yaşanırsak yaşayalım Türkiye o yaşadığından bir level daha atlayacak. Hatta birkaç level daha atlayacak. Çünkü hep öyle oldu. Ee, Tabii, tabii. Mesela bu ülkeye bir şeyler zarar vermeye çalışıldı ama biz halk olarak daha çok birbirimize kenetlendik. Evet. Ya zaten Türkiye'nin haritası muazzam bir harita. Ben Atatürk'ün de çok özel bir insan olduğunu düşünüyorum zaten. Yaradan onu da 19'lar. seçmiş. Aynen, Yaradan onu da seçmiş, bize göndermiş. Bakın yani biz bu Allah istediği için biz bu topraklardayız. Çünkü Allah burada Türklerin yaşamasını istiyor. Bu çok önemli bir ayrıntı.
Ve Atatürk de zaten öyle özel bir harita kurmuş ki, değil mi? Hani küllerinden yeniden doğan Türk milleti. Anka. Evet, Anka akışıyız. O Yani süper. Ankara, Anka bak o bile, değil mi? Aha, Hani onu Ankara. diyecektim. Kesinlikle. Yani Ee, öyle özel kurulmuş bir ülke. Kesinlikle. Peki gündemimizde neler var başka? Şimdi devam ediyorum Eylül ayına. Lütfen. 23'ü çok yoğun. Yine 23'ünde bayağı bir gündemlerimiz var. Hı hı. 23'ünde dediğim gibi Güneş terazi burcuna geçiyor. Direkt ilişkilere konu odaklanıyor. Aynı zamanda 23 Eylül'de Merkür 3 gün yanık oluyor. Merkür'ün yanık olması yine zaten bir de retro Merkür'den bahsediyoruz. Yine konuların ne kadar zor olacağını, yine konuların o bahsettiğim retrodaki etkilerin katmerlendiği yine 3 günden Hmm. bahsediyoruz. Arkasından 23 Eylül'de Merkür Başak'a geçecek. Zaten Venüs Başak'ta. Bu sefer dilimiz daha da eleştiriler olacak. Hani terazideyken belki dengeli iletişim kuracaktık. Artık retro Merkür gitti Başak'a, Venüs'te kavuşmaya gidecek. O da bu sefer daha da eleştiriler konuşacak. Daha böyle sivri dilli olacağız, değil mi? Ağzımızı tutamayacağız. O hani ağzımızı tutalım dediğimiz, artık 23 Eylül'de tutamayacak hale geleceğiz demek ki. Daha da zorlanacağız. Arkasından 24 Eylül'de de bir Venüs-Neptün karşıtlığı var. Tamamen ilişkiler ve parada bulanık durumlar, belirsizlikler, dağınıklıklar, aldanmalar, hayal kırıklıkları enerjileri var. Arkasından da 26 Eylül'de de bir terazi yeni ay var. Terazi yeni ayı çok güzel. İlişkilerle yeni başlangıçlar, umutlar, ama yöneticimizin durumu zor. Venüs Başak'ta iyi durumda değil. Zaten destekleyen iletişim nasıl kurulur? İlişki nasıl kurulur? İletişim nasıl kurulur? Merkür de retroda. Yani terazi yeni ayı aslında çok da aman aman güzel bir enerjiyle başlıyor. Aslında bu Evet. sistem öyle güzel örülüyor ki gökyüzünde, öyle bir sistem örgüsü var ki, yani bakın terazi yeni ayı olsa da Eylül ayı bütün iletişim ve ilişkilerde sorun yaratıyor ki geri kalan aylarda Mars'ın çalışması. Değil mi? Mars'ın Güzel. çalışması için bu Evet. sistemin biraz sorunların ateşlenmesi lazım. İşte Eylül ayında ateşlenen sorunlarla birlikte o Mars ikizlerde deli gibi çalışacak. Terazideki yeni ay arkadaşlar, birazdan onu anlatacağım. 26'sında aynı zamanda Venüs de teraziye giriyor. Bunu unutmayalım. Şimdi o yeni ay haritasını açıyorum. Evet. Tamam. Şimdi Bu bu arada yeni hani ay şey demiştik ki ilişkilerde sağlam ilişkiler vermiyor. Aslında sağlam olmayan ilişkilerin döküldüğü bir ay olarak da nitelendirebiliriz biz bunu. zaten onun olması gerekiyor. İşte mesela Yani. dolunay bu değil. Yani bu sistem eleksiyon yapacak. Mecbur. Eleyecek. Elemek zorunda. Bu Yani. böyle yani. Ve zaten sağlam olmayan ilişkin içinde de olmayın. Bu bizim hayrımıza. Bize sağlamlar gerekiyor, değil mi? Satürnyen ilişkiler gerekiyor. Kesinlikle. Türleri Yani bizim için önemli değil. beni her haliyle kabul eden birisi. Aynen. İyiyim de İleri var, kötüm de taşıyacak. var. Ben böyleyim. Tabii. Tabii. Yani kesinlikle. Şimdi biz terazi yeni ayına geldiğimizde emin olun terazi yeni ayı balık dolunayından daha zor. Yeni aydan bahsediyorum ama zor bir haritadan bahsediyorum. Bir kere yine burada ticari piyasalarla ilgili, ekonomi piyasalarıyla ilgili, işte okullar vesaire, bunlar hep zor bakın. Çok zor açılar atmış. Mesela eğitim hayatı, okul, ilişkiler, belli gruplarla alakalı sektörel konular falan, buralar hep zor. Zaten Merkür retro, zaten Venüs Başak'ta Merkür'le birlikte kavuşmuş. Bu ne demek? Bunlar da aynı şekilde şeye yansıyor. Terazi yeni ayına yansıyor. Sorunların katmerleneceğini, didikleneceğini, belki de dediğim gibi işte ayın sonuna kadar sabrettik. Artık sabredemiyoruz. Bu yeni ayın tetiklenmesiyle bir şeyleri çözmeye çalışıyoruz enerjisi. Ama bizim daha sakin olmamız, daha geri planda kalmamız gereken bir enerji aslında takip edersek. Kolay değil. Anın haritasına yengeç yükselmiş. Ay
aile yuva konuları demek. İşte gruplar, aile, ailevi konular vesaire. İşte bu alanlarda bir yeni aydan bahsediyorum. Aynı zamanda biraz manipülatif bir yeni ay. Yani orada çok da aman aman akıcı enerjiler yok. Bu yeni ay nasıl değerlendirilebilir? Bu yeni ayda takip edeceksin. İşte çevrenle olan ilişkilerini çözümlemeye çalışacaksın. Bol bol gözlemde kalacaksın. Planlamanı yap. Her türlü iş planlaması yap, eğitim planlaması yap, özel hayatınla ilgili planlamalar yap. Takipte kal, gözlemde kal, piyasaları gözlemle ama Merkür Retrosu bittiğinde e, tüm alanda harekete geç. Retro ne zaman bitiyor? Bir kere 29 Eylül'de Merkür Retrosu tekrar durağan oluyor. Yani ne demek duruyor? Daha yine kötü çalışacak. 6 gün 29 Eylül itibariyle 6 gün yine çok çok pik yapacak olumsuzluklar. 5 Ekim'de bitiyor arkadaşlar. 5 Ekim'den sonra diye biraz nefes alacağız. Ama Ekim'i de önümüzdeki ay konuşalım. Ekim'i de önümüzdeki aya bırakıyorum. Yani gördüğünüz gibi 5 Ekim'e kadar o retro yönetilmeli. İlişkiler yönetilmeli. İlişkilere aman dikkat diyorum. Başlık bu şekilde atacağım. YouTube'a da koyduğum zaman. Ağzına sağlık yani. Ya ben şey soracağım. Peki hani diyelim ki yalnız kal. Yani hiç arkadaşı olmayan birisinin e, bu dönem bir nasıl bir diyeyim bir evlenme teklifi gibi bir şey karşısına çıkması mümkün müdür? Ya da e, olabilir. Evet, evet. Olabiliyor. Neden olmasın? Haritalarımıza göre. Şimdi bizim bireysel haritalarımızda arkadaşlar neden doğum haritası çok önemli? Doğum haritası bizim kullanım kılavuzumuz. Şimdi doğum haritamızda eğer bu yeni ay, bu dolunay, değil mi? Eylül ayında güzel açılar yapmışsa, benim ilişkilerle ilgili, evlilik evimle ilgili bazı alanları tetiklemişse tabii ki bana senin söylediğin gibi bir evlilik teklifi gelecek. Şimdi bu evlilik teklifi geliyorsa ne yapacaksınız? Zaten o mesela tanıdığınız kişi ise zaten o kişiyi tanıyorsunuz. Hani kafanızda o kişiyle, o ilişkiyle ilgili belli bir konu oluşmuştur. O zaman onu o şekilde değerlendireceksiniz. Durağından sonra cevap verin. Mesela o durağın 6 gün geçsin sonra cevap verin. Ama o kişiyi hiç tanımıyorsun. İşte etrafındaki eşin, dostun sana bir teklifte bulunuyor. O zaman eşine, dostuna rica edeceksin. Önümüzdeki ay teklifte bulunsun. Çünkü retroda başlayacak iletişim sorunları ve enerjisi olacak. Hani ilişkinin anın haritasını açtığımızda o ilişkide iletişim sorunları önemli olacak. Hani şöyle de diyebiliriz. Ama benim doğum haritamda Merkür Retro. Mesela benim doğum haritamda Merkür Retro. Ben Merkür Retrolu bir insanım. Böyle düşündüğümüz zaman da emin olun Merkür Retrolu insanlar da o retroyu deneyimliyor. Sadece şiddeti farklı. Yani diğeri %100 şiddetindeyse öbürü de %50 şiddetinde yine deneyimliyor. Değişen bir şey yok. Korumuyor bizi o retro. bir de şöyle ben normalde pazartesi günü söyleyeceğim dedim ama seni görünce dayanamadım. Harita okumaktan bahsettik, ilişkilerden bahsettik. Ekim'in 17'sinde biz İlker Hocam, senin ondan sonra sevgili Güliz'in dahil olmuş olduğu bir astroloji atölyesi, harita okur yazarlığı atölyesi düzenliyoruz. Arkadaşları beklerim. 5 tane eğitim var ve fiyatı da çok uygun. 3 ay sürecek. Bu bağlamda arkadaşları beklerim yani. Herkes böyle birbirine duyursun diyorum ben. Kaçırılmayacak bir fırsat çünkü. Normalde piyasada sadece bir tane eğitim bu fiyatayken biz tam 5 tane eğitimi veriyoruz ki senin de ağzına gönlüne sağlık, ilmine bereket. Güliz'in hakeza. İçinizde bir tek acemi çaylak benim artık orada sıyrılacağım. Estağfurullah. Yok, Ne demek? teşekkür ederim. Senin de gerekli donanıma sahip olduğunu düşünüyorum. Zaten İlker Hoca maşallah bol bol eğitim veriyor, değil mi? Bitmeyen eğitimleriniz var. Evet. Şimdi ben o bahsettiğin hakikaten astroloji yazarlık eğitimini herkese öneriyorum. Özellikle branşlaşma konusunda meraklı olanlar, kendilerini eksik hissedenler kesinlikle bu fırsatı kaçırmasınlar. Müthiş, muazzam bir eğitim. Ben ileri seviye aldıktan sonra branşlara başlamak istedim. Branşlar olmadan olmuyor arkadaşlar. Evet. Ve branşlara başlarken de kendinizi gerçekten o alana vermeniz gerekiyor. Uzmanlaşmanız için. Üzerine ciddi çalışmanız gerekiyor.
Hı O hı. nedenle ana branşlar var zaten bu eğitimde. Olması gereken ana branşlar var. O yüzden gerçekten dediğin gibi kaçırılmayacak muazzam bir teklif. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Yani Hem bu yayına katıldığın için hem de eğitime katıldığın için ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. İyi ki ne varsın. demek? Sorularımız varsa alalım mı? Evet, ben şimdi canlı yayına katılmak isteyenler varsa istek gönderebilirler arkadaşlar. Ya da soru kısmından bize sorularını yönlendirebilirler. Mesela bu dönemde bir işe başlayacaksın. Sizin için nasıl gidecek bunu sorabilirsiniz. Ya da eşiniz için sorabilirsiniz. Hani varsa alabiliriz açıkçası. Ekranım açık. Sorulara cevap verebilirim. Hı hı. İsteyenler sorabilir. Evet, bekliyorum arkadaşlar. Soru şu ana kadar yok. Demek ki herkesin işi yolunda. Hı hı hı. Bakıyorum şu anda herhangi bir soru şeysi yok. Soru yok, istek de yok yani bu dönemde. O zaman şey yapalım mı Safiyeciğim? Bir uyarıda bulunalım. Sırlayalım. Aha, şöyle Buyur. yapalım. Ya biz mesela arkadaşlar her ay özellikle dediğimiz gibi ilk cuma böyle bir planlamaya geçtik. Özellikle ilişkiler bazlı ayı değerlendirmeyi düşünüyoruz. E, Yorumlar kapalıymış. Bir arkadaşım mesaj attı şimdi. Yorumlar kapalıymış. Yok, yorumlar kapalı ama soru kısmı var. Soru kısmından bir arkadaş soru gönderdi. O da şöyle. e, Doğum günü hediyesi istedi. Hani beni bu ay harita analizi istedi ama nasıl yapalım? Bir Cemil Bey, Cemile Kaygan. Evet, şöyle bakalım. Soruyu alalım. Şimdi bir arkadaş istek gönderdi. İsteğini alıyoruz. Bakalım sorusu ne? Arkadaşlar hani bir ilişkiniz varsa o ilişkiyle alakalı sorarsanız seviniriz. Merhabalar. Hoş Merhaba. geldiniz. Merhaba. Merhaba. Çok sürpriz oldu bana. İşten Buyur. geldim. Öğle molasındaydım. Canlı yayını görünce konuyu çok da bilmiyorum ama bir katılmak istedim. Sanırım Teşekkür astroloji ederim. konumuz. Çünkü İlker Bey'in eğitimlerinden söz ettiniz. Ve küçük de olsa hani bir ekranım açık dediniz. Ben de gönderdim isteği. Şöyle ilişkiler üzerine biz bir program yaptık. Eylül ayını değerlendirdik. Eylül ayındaki ilişkilerimiz parayla, çevremizle olan ilişkiler nedir? Meral sağ olsun bu konuda bilgilerini eksik etmedi bizden. Şimdi de soruyoruz. Mesela sizin ilişkilerinizle alakalı sorularınız varsa onları alalım diyoruz. Yani özellikle ilişkiyle ilgili bir sorum yok. Ama hani böyle tarih falan verirsem şöyle vurucu tek bir yorum yaparsanız bana memnun olurum. Bu Meral'in şeyi. Meral Tabii sen ki. Alayım, doğum tarihi alayım. 24 08 1979 Doğum yeri, İstanbul. İstanbul. saatimiz. Saat 22.00 diye biliyorum. bu arada nerede çalışıyorsunuz? Ben eğitmenim. Direksiyon eğitmeniyim. Aynı zamanda Aa, nefes koçuyum. süper. Aksesuar eğitmeniyim. Astrolojiyle de ilgileniyorum. İnşallah bahsettiğiniz Çok eğitime güzel. katılmak istiyorum İlker Bey'in. Lütfen. İnşallah. Etkinlikler habercisini bizleri takipte kalın. Ee, Takipteyim. Güzel bir eğitim çünkü. Şöyle söyleyebilirim. Bu Merkür Retrosu'nu nerede deneyimleyeceksiniz? Onu Hı söyleyebilirim. hı. Çok önemli. Eylül ayı için. Merkür Retrosu'nu çalışma ortamınız, sağlığınız ve bu alandaki ilişkilerde deneyimliyorsunuz. Ee, Bunlara dikkat edin. Evlilikle alakalı ve tüm ilişkilerle alakalı onu da ekleyebilirim. Sağlık konularıyla ilgili ihmal ettiğiniz ne varsa tekrar gündeme gelebilir, ortaya çıkabilir. İş ortamınızdaki çalışma arkadaşlarınızla alakalı ilişkilerinizde bazı sorunlar çıkabilir. Hı Bunu hı. bu şekilde deneyimleyeceksiniz. Aynı zamanda Mars'ta bu 7 ay dediğim gibi en zor pozisyon dünyada işte.
Mars da ikinci evden geçiyor. Lütfen harcamalara dikkat. Çok teşekkür ediyorum. Diyeceklerim bunlar. Hayır, yani çok vaktinizi almak istemiyorum. Çok teşekkür Estağfurullah. ediyorum yorumlarınız Biz için. teşekkür Rica ederiz. ederim. Çok öpüyorum. Hoşça Biz de kalın. öptük. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Bay bay. Bir kişi daha var. Onu da kabul edelim. Sonra özelden bir arkadaş soru sormuş. Onu da cevapladıktan sonra sırlayalım istersen programımız. Peki. Merhabalar hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlgiyle takip ediyorum sizi Safiye hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam sizi tanıdığıma sevindim. Sağ olun. Canlı yayın için de teşekkür ederim ayrıca. Ben Meral'e teşekkür ediyorum. Meral olmasaydı gerçekleştiremiyorduk. Sağ olsun, çok anlayışlı. Allah razı olsun ondan. Evet, sorunuzu alalım. Teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için. Sağ olun. Siz de sağ olun. Hocam benim sağlık durumum bir türlü böyle bir düzene girmedi. Acaba ne zaman gelir? Yani onu öğrenmek istiyorum. Doğum tarihinizi alabilir miyim? 04 06 1986 Saatiniz? Ankara. Saat 14. Doğum yeri. Ankara. Ankara. Şimdi sizin bu sağlık sorunlarınız zaten Neptün uzun süredir sağlık evinde olduğu için hep böyle belirsizlik, net bulunamıyor bir şey. Belirsizlikler içerisinde. Evet. Özellikle hormonal konularda mı sorunlar yaşıyorsunuz? Ödem, hormon. Evet. Bu tarz alanlar Şu an bir de öyle. Jüpiter'in tepesinde geziyor. Konular büyüyor böyle. Büyüyor. Yani küçükten sağlık sorunları büyüyor. Tabii kolay değil. Bu dolunay da zaten orada olacak. Yani sağlık evinizde olacak. Bu bence şöyle söyleyeyim. Yani Ekim ayında daha rahat çözersiniz konuları. Bu Eylül'de biraz yine kafanızı karıştıracaklar sağlık olarak. Sorunlar falan, aksilikler olabilir, randevular, şunlar bunlarla ilgili. Ama Ekim'de bu iş çözülür. Zaten birinci evinizde Merkür Retrosu yaşayacaksınız. Yani hem ilişkilere dikkat, tüm ilişkiler, doktorunuzla olan ilişkiniz, yanlış anlaşılmalar olabilir, randevular dediğim gibi sıkıntı olabilir, bu tarz. Yani orada biraz dikkat. Ama Ekim ayından itibaren daha rahatlarsınız. Çünkü Neptün şu an retro, sonra o yavaş yavaş artık ileri gidecek de. Biraz da beslenmeyle ilgili de mi sıkıntılar var? Şimdi Şeker mesela aşırı dokunuyor hocam. evet. Önceden dokunmazdı. Şu anda aşırı dokunuyor. Hmm. Yani böyle baygınlık getirecek hale geliyor. Çözeceksiniz, öyle söyleyeyim. Yani önümüzdeki yıl daha rahat. Çünkü Kuzey Ay düğümü ayın üstünden geçecek. Bu beslenmeyle ilgili konular vesaire bunlar çözülecek. Yani gelişme var aslında. İlerliyor sağlık sorunlarınız da pat diye çözülecek etki yok. Çünkü gökyüzünde çok zor pozisyon var haritanızda. Öyle söyleyeyim. Böyle yavaş yavaş gidiyor. Aynen. Yani bir gidiyor, bir iniyor. Aynen. Mehter Marşı gibi. Aynen. Evet hocam. Geçmiş olsun. Aynen. Şifalar diliyorum. 60 var. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Hayırlı günler olsun. Sağ olun. Allah'a emanet. Ben sana basıyorum diyor, ona bastı. Siz çıkabilecek misiniz yoksa ben sizi alayım? Tamam, ben aldım. Şimdi bir arkadaşımız sormuş, doğum günü hediyem olarak bakar mısınız diye sormuş ama Bir saniye ben gidiyorum. tamam, Bir saniye geliyorum. tamam, bekliyorum. Arkadaşlar canlı yayından sorarsanız eğer benim sizin için daha iyi olur. Ola ki bir soru sorması gerekir size. Oradan sizinle iletişim kurması Meral'in daha iyi olur. Ben soru kısmından alırım. Buradan bir arkadaşımız sormuş. Yükselen ikizler, Satürn ikizler burcum. Üstün 30-20. Hani genel haritaya bakmadan, az önce de dediğimiz gibi genel haritaya bakmadan herhangi bir şey söylememiz pek doğru değil. Bu anlamda bu bilgi açıkçası yetersiz oluyor.
Bakalım başka kim sormuş? Aslı Soybelli Kendirgil. Burada mısın Aslı? Ee, Ben sormuştum. bam bam. Peki arkadaşım yorumları açayım mı? Bir saniye yorumları açıyorum. Kargom geldi. Ha. Hoş geldi, sefalar getirdi o zaman. Aynen. İletişim, bir daha buraya gelmeyeceğim. Ve şey istiyorum, Allah'ım, ev istiyorum, ne olur bir evim İnşallah. olsun inşallah. İnşallah. Çünkü canlı yayınları arttıracağım. Şöyle de bir şey oldu Beral. BKM Kitap'la anlaştık. Bundan sonra canlı yayın yapmış olduğum her bir yazarın kitabını %10, %20 Etkinlikler Habercisi takipçilerine hediye edecekler. Okuyucu indirim uygulayacaklar. Çok güzel. Hı hı. Yani işte Harika. teşekkür ederim. İşte artık böyle hani ortamında uygun olması lazım benim için canlı yayın. İşte buranın tamam. Manzara çok güzel. Şöyle manzarayı bir göstereyim istersen. Bak. Evet. Şurası Kız Kulesi. Hala tadilatta. Bu şekilde Salacak denilen yer burası. Şu kısım harem. Harem otogarı. Üsküdar'ı severim. Gezmek için güzel bir yer. Yaşamak için de öyle ama çok pahalı. Çok pahalı Evet. evler. Evet. İnşallah müdahale gelecek devlet eliyle. İnşallah. İnşallah bekliyoruz. Çünkü gerçekten hiçbir ürün etiketi hakikaten doğru değil yani. Bu kadar kafamız karışıyor. Küçük şeyden bile büyüğüne kadar her şey sanki uymuyor yani, değil mi? Yaşadığımız şeye Kesinlikle. uymuyor şu an. Kesinlikle. Kesinlikle. Meral'cığım Aslı Soybendir sormuş. 27.09.83 Bursa doğumlu, sabah saat 10.30. Merkür beni nasıl etkileyecek? 27. Tekrar 27.09.83 doğum yeri Bursa, doğum saati 10.30. Sabah 10.30. Evet, bakıyorum. Merkür beni hani genel bir yorum istemiş ama artık orası senlik. Canı nasıl isterse, nasıl yorum. Lazım. Aynen. Doğum haritaları çalışmadan hani benim burada bir şeyler söylemem, tam hakim olmadan konuşmam da doğru olmaz. Şimdi biz hani genel etkilere bakıyoruz. Evet, herkes nereden yaşıyor? Sosyal çevresinden yaşıyor. Aşk evinden, karşısından yaşıyor. Sosyal çevre ilişkileri ve aşk alanında bir iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar, aksilikler, terslikler, bulunduğu gruplar, sosyal medyayı da koyabiliriz değil mi? Sosyal medyadaki gruplar vesaire. Bu alanda bazı sorunlar yaşayacak. İşte orayı yönetmesi lazım. Yani gündem 11'den çalışmış. Öyle söyleyeyim. Anladım. O zaman Aslı'cığım sosyal ilişkilere birazcık dikkat. Eş ile olan ilişkilere de dikkat diyorum ben. Rabbim Aynen. herkese kolaylık versin. Şimdi üstün 30-20 diye bir arkadaşımız işte yükselen burcuna vesaireyi söylemiş, mahkemen var diyor. Sonucu nasıl olur diyor ama doğum bilgisi yok. Bir de hani bunu cevaplayabilmemiz için oturup haritasına az önce dediğin gibi çalışmak gerekiyor. O yüzden Ama sorunuzu genel şu olarak- anda cevaplayamıyorum. Sıtkı'cığım, genel olarak şöyle bir şey söyleyebiliriz. Hani bu dava Lütfen. çok önceden başladıysa bu Merkür Retrosu'nda hani çok önceden başladı ama dava işte sürüncemede çözülmüyor. O zaman bu Merkür Retrosu'nda o dava çözülebilir. Doğum bilgisini verdi. Paylaşmamı ister misin seninle? Tamam, tekrar alayım. 18-10-1972 İstanbul 1945. Bu da bu son olsun. Bundan sonra artık programımızı sırlayalım. Seni de çok yorduk. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ne demek, rica Arkadaşlar ederim.
bu bir şeydir. Hani bütüne katkı olsun diye. Aynen. Şu anda havalar çok sıcak. Meral'in adına, kendi adıma değil de Meral'in adına hani hayvanlara böyle bir yardım yaparsanız ben çok sevinirim. Çok mutlu olurum. İkimizin adına olsun. Evet, ben bir evladım var, bir oğlum var, kedim var. Ben bu konularda çok hassasım. Yaradan'ın yarattığı tüm canlılara ne kadar yardım edersek arkadaşlar o kadar Allah'ın istediklerini yapmış oluruz. Allah onları boşuna yaratmadı. Bize emanet yarattı. Onlar sessiz kullar. Her şeyi görüyorlar, biliyorlar. Lütfen onlara yardım edelim. Yani ben bu arada bitkileri de koyuyorum işin içine. Evet, Yani evet. onlara yardım etmemiz lazım. Sadaka budur. Bakın sadaka budur. Hani illa tabii ki insanlara da yardım edelim ama hani duyarlı olalım. Hayvanlara ve bitkileri de gözden kaçırmayalım. Şimdi soran kişinin mahkeme konularına bakarsam eğer evet zor bir süreç yaşıyor aslında. Dava sonuçlarıyla alakalı alandan ya şöyle söyleyeyim, Ekim'den sonra sanki dava ile ilgili sorunlar daha akışta olur. Çözüm gelir, çözülür. Çünkü Satürn retrosunun bitmesi gerekiyor. Ekim sonrasına. Öyle söyleyeyim. İnşallah. İnşallah Rabbim kolaylıkla böyle çözümlemeyi nasip etsin, çözümlenmeyi nasip etsin. Sağlık, sıhhat, afiyet versin herkese. Meral'cığım ben bugün çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. İyi ki varsın. Rabbim ilmini arttırsın inşallah. Hepimizin. Ben çok memnun oldum. Çok sevdim bu programı. Bu şekilde devam etmemiz güzel olur. Ben de kendi kanalımda, YouTube kanalım ve Instagram sayfam da var bu arada takip etmek isteyenler için Meral Astroloji. Ben de düşünüyordum bu tarz bir program yapmayı ama seninle birlikte yapmak daha keyifli oldu. Soru cevap daha güzel geçiyor. Tek başına anlatırken insan sıkılıyor çünkü belli bir yerde. Canım. Yok biz hiç sıkılmıyoruz. Daha güzel oluyor. Aynen. Biz hiç sıkılmıyoruz. Biz de seni öptük. Görüşmek üzere inşallah. Sevgiler gönderiyorum. Harika bir ay, muhteşem bir ay olmasını diliyorum. İnşallah. Allah'a emanet. İnşallah. Siz de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşürüz inşallah. Arkadaşlar hepinize katıldığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Etkinlikler Habercisi YouTube'u ve özellikle Meral'in Mer Astroloji kanalını, Instagram ve YouTube kanalını takipte kalırsanız da çok çok memnun olurum. Ayrıca Meral, Güliskanmış, İlker Hocam ve benim de birlikte olduğumuz 5 ana konuda bir astroloji eğitimimiz olacak. Astroloji okuryazarlığı eğitimimiz olacak. İlgili olanı, alakadar olanı, arzu edeni bekleriz. Güzel bir eğitim. Takipte kalın diyorum. Bugünün duası da ne diyeyim? Rabbim sizi sevdiği kullarına sevdirsin inşallah. Daimi kalp mutmainliği versin hepimize. Hayırlı günler olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.